oyuncu olmak için dünyaya geldiğimi düşünüyordum. Sonra baba olmak için dünyaya geldiğimi fark ettim. Ben gerçekten 1.85 olmayabilir miyim diye düşündüm. Ve benden de iri, yani omuzları da benden iri. Yani adam büyük. Evet, benim yüzümle bir Ertuğrul Gazi büstü yapılmıştı. Çok ulaşmak istedim o büste, evimde saklayabilir miyim diye, ama ya benim atım bir oyuncu kadar zekiydi gerçekten. Kayıt sesini biliyordu. Kayıt dediğinizde koşmaya başlıyordu. Kamerayı geçtiğimiz anda da sola çekip duruyordu. Müthiş bir şey yani. Araba gibiydi gerçekten, yani otomatik araba gibiydi. Teşekkür ederim. Engin hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çok heyecanlıyız. Çok önemli bir konuğumuz var. Ama ben bir hata yaptım. Sana Engin dedim çünkü bütün arkadaşların Altan diyor. Evet. Ya ikisine de alışığım artık. Çok alıştım. Ama samimi olan insanlar Altan diyor değil Altan'ı mi? tercih ediyorum. Oradan anlıyorum benle samimiler mi değiller mi diye. Tamam. Altan hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Bugün ne yapacağımıza dair bir fikrin var mı? Dersime çalıştım. Daha önce birkaç programını seyrettim. O yüzden az çok tahmin ediyorum başıma neler geleceğini. Harika. Şu an elinde senin hakkında en çok merak edilen sorular var. Bu sorular sayesinde seni daha yakından tanıyacağız. İstersen başlayalım. Peki. İlk soru, Engin Altan Düz Yatan kimdir? En zor soru. Baba, eş, evlat, oyuncu, meraklı, yaşamayı seven bir adam. Harika. Engin Altan Düz Yatan yaş. 46 yaşındayım. Doğum tarihin ne? 26 Temmuz 1979. Boy kendiliğinden attı. 1.85. Az evvel ölçtük. Evet, umarım daha kısalmamışımdır diye Biraz tahmin daha ediyorum. yüksek çıktın. Onu Öyle da mi? yanına koyarız zaten. Büyük ihtimal ayakkabıdan. Kilo yani 78 ile 80 arasında gidip geliyorum. Bir gün önce yediğim yemeğe bağlı olarak değişiyor. Burç, Aslan burcuyum. İnanır mısın burçlara? Yani inanılacak bir şeyden daha farklı bir şey olduğunu düşünüyorum onun. Bir bilimsel bir verisi, bilimsel bir tabanı olduğunu düşünüyorum o hikayenin. O yüzden ciddiye alıyorum, evet. Kendi burç özelliklerini sergiliyor musun? Hepsini taşıyorum. Harika. Ben Aslan'ın ilk dönemiyim. Aslan'ın ilk döneminin tüm özelliklerini taşıyorum. Şimdi yükselen burcumun özelliklerini taşıyorum. Akrep. Nereli? İzmir Karşıyaka'lıyım. Nerede yaşıyor? İstanbul, Dubai arasında gidip geliyorum. Hangi semtte oturuyor? Hem İstanbul hem Dubai'yi söylersen seviniriz. Beykoz'da oturuyorum, İstanbul'da. Dubai'de, Dubai Hills civarında oturuyorum. Dubai Hills. Ararsak bulabilelim seni o yüzden Bulursun. soruyoruz. Kapıya gel, Engin Altan diye yollarlar. Süper. Nereden mezun? 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk mezunuyum. İyi bir öğrenci miydin? İyi bir öğrenciydim. Okula dereceyle girdim, dereceyle mezun oldum. Harika. Eşi kim? Neslişah. Çocukları 10 yaşında aslan parçası Emir Aras ve güzel kızım Alara. Oyuncu olmak için dünyaya geldiğimi düşünüyordum. Sonra baba olmak için dünyaya geldiğimi fark ettim. Baba olduktan sonra. Dövmeleri, 3 tane dövmem var. Üçünü de 27 yaşından önce yaptırmıştım. Nerelerde? Bir tanesi kasık bölgemde, göbeğimin biraz altında. Bir tanesi sağ ayak bileğimde. Diğer dövmem de sol baldırımda. Bir tanesinde yaşam ağacı var. Sağ ayak bileğimde ejderhanın içinde bir yin yang var. Ejderha şans getirir, yin yang denge, dengeli şans getirsin diye. Karnımda da onurum hayatımdır yazıyor. Türkçe yazmıyor herhalde. Esularis of Mitas yazıyor. Esas of Miktar. Evet. Peki Türkçe yazmadım. O kadar değil. yeni bir dövme ihtimal var mı? Yok. Yani şu andaki aklım olsa aslında karnımdakini yaptırmayabilirdim, ama ilk yaptırdığım dövme galiba karnımdakiydi. O yüzden gençlik hatası diyerek geçiyorum. Yazıyı seviyorum ama yaptırdığım yerden memnun değilim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çocuklar yaptırırsa nasıl bir tepki verirsin? Artık bir tepki vermek gibi bir şansım olduğunu düşünmüyorum. Ya artık onun için çok geç. Yaptırırken bunu düşünmemiştim. Süper. Kim keşfetti? Üniversitedeyken Tümay Özokur bizim okulumuza gelmişti. Orada görüntülerimi almıştı ve ondan sonrasında menajer olarak Tümay Özokur, yapımcı olarak
rahmetli Türker İnanoğlu. Harika. İlk işim Türker İnanoğlu'nundu. İlk başrolüm rahmetli Meral Okay sayesinde Bir Bulut Olsam herhalde 2007 senesiydi. Mardin'de çektiğimiz bir diziydi. Çok güzel bir işti, çok güzel anılarım var. Hala Mardin'deki dostluklarım devam eder. Benim için çok önemli bir iştir. Kaç dizisi var? İnan hiçbir fikrim yok. Biz bunu sağa sola ekleriz. Sen bir tahminde bulunursan yaklaştım mı yaklaşmadım mı? 20'nin üstünde, 20'nin üzerinde dizi var. 20'nin üzerinde. Kaç filmim var? 15'in üzerinde. Peki dizi mi film mi desek? Film. Başı sonu hikayelerin içerisinde oynamak bir oyuncu için daha safe, daha güvenli. Biliyorum çünkü nereye gideceğini karakterin ve nereye doğru evrileceğini bildiğim için önden en azından tohumlar atmam mümkün oluyor. Ama televizyon dizisinde öyle bir şey söz konusu değil. Hikayenin nereye evrileceği belli değil. İkinci bölüm kuru fasulye sevmiyorum ben baba diyen adamın. Dördüncü bölüm en sevdiğim yemek gelmiş kuru fasulye diye oynadığım rollerim oldu benim. O yüzden de yazarlara soramadım abi bu 2 bölüm önce sevmiyordu kuru fasulyeyi şimdi niye sever oldu falan. Çünkü hatırlamıyor yazar. Normalde yani o kadar farklı karakteri o kadar yazıp öyle o devamlılığını tutturabilmek de çok kolay bir iş değil. Doğru. O yüzden de başı sonu belli olunca oynaması daha zevkli. Bir adam yaratmak 1 Mayıs'ta vizyonda en son oynadığım sinema filmi aslında bir tiyatro metninden uyarlanan çok ağır bir tekst. Bir oyuncu için gerçekten zorlayıcı bir metindi. İçinde olmaktan çok keyif aldığım ama son zamanlarda en çok zorlandığım hikayeydi herhalde. Aslında bir ölüm korkusu ve varoluş sıkıntıları üzerine bir hikaye. Necip Fazıl'ın 1937 senesinde yazdığı 3 perdelik bir tiyatro metni aslında. Ve bütün hikaye boyunca da yaklaşık 8-9 sayfalık monologları olan çok ağır bir metin. O yüzden de bir oyuncu olarak oynamak gerçekten büyük konsantrasyon ve işin içinden hiç çıkmamayı gerektiriyordu. Ben normalde metot oyuncusu değilimdir. Stanislavski'ye inanırım. O yüzden sahneden çıktığım anda kostümümle birlikte rolü asarım ama bu rolde öyle olamadı maalesef. Çünkü akşamları eve gelip 8-9 sayfa ezber yapmam gerekti her akşam. Bir de sağ olsun yönetmenimiz Murat Çeri tek planlara biraz sevdalıydı. O 8-9 sayfaları bir de tek plan çekince o yüzden ben sadece uyumak ve yemek yemek dışındaki tüm zamanlarımı Hüsrev olarak yaşadım. Bir aralar eşim de bana Hüsrev olarak seslenmeye başlamıştı evde. Çünkü sürekli elinde tekstle salonda yürüyen ve yüksek sesle konuşan bir adam olunca pek kendim gibi davranamıyordum. O yüzden ilk defa metot oyunculuğuna yakın bir oyunculukla tecrübe ettiğim metin bir adam yaratmaktır aslında. Engin Altan Düz Yatan Diriliş. Çok değerli bir iş tabii ki benim için. Şu anda çek desen zorlanırım çekmekte. Çünkü gerçekten çok aksiyon sahneleri, bütün gün at üzerinde geçirdiğimiz, çok güzel dostluklar kurduğum, hala bütün dostluklarımı devam ettirdiğim, dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olmama sebep olan, gerçekten dünyada çok saygı gösterdikleri bir iş oldu benim için bu. Çok özeldir bende yeri. Türkiye dışında hangi ülkelerde oynadı? Çok fazla ülke yani 80'in üzerinde ülkeye satıldı diye biliyorum. YouTube'da 1 milyardan fazla tık aldı. Gerçekten fenomen diyeceğimiz Türkiye'de işlerden. de rating rekorlarınız var değil mi? Evet evet ya bütün Aklında var mı o rekorlar? var 20 küsürler 23'leri falan gördük 24'leri Rating. şimdi 4'le 5'le falan birinci oluyorlar galiba. Nasıl bu kadar başarılı oldu peki bu dizi? Yani bir özetleyebilir Galiba misin? özlemişiz biraz özümüzü özlemişiz yani güzel bir hikayesi vardı. Herhalde o kökümüzden kalma o toprak, at, doğal yaşam ama sadece biz değil dünyada da çok büyük karşılığı oldu. Bütün Müslüman toplulukların yaşadığı yerlerde çok büyük ilgi gördü. Ama sadece Müslüman toplulukların olduğu yerlerde de değil. Ya ben İngiltere'de de sokakta bir İngiliz aksanıyla bir adamın geldiğini görüyorum. Ya da Brezilya, Arjantin, Venezuela, e, Meksika oralarda da çok beğenildi iş. Güzel çekilmişti. İyi bir senaryosu vardı. Çok iyi bir ensemble yakalamıştık bütün oyuncular. Oyuncular sağ olsunlar bana saygı duyuyorlardı. Ben de onlara aynı saygıyı ve sevgiyi gösteriyordum. Oyuncu arkadaşlarınız yaptığınız şeye inanıyorsa ve siz de inanıyorsanız yaptığınız şeye o zaman seyirci inanıyor. Biraz orada böyle bir avantajımız vardı. Romantik komedi çektiğim herhalde en eğlenceli işlerden bir tanesiydi. Çok keyif alarak oynamıştım. Çok iyi bir arkadaşlığımız var oradaki beraber oynadığım arkadaşlarımla da. Herhalde
Türkiye'de romantik komedi dediğimizde ilk akla gelen film olarak hala romantik komedi durur. İkincisi de var ama. İkincisi de var, evet, ve üçüncüsü de olsa hala çıkar oynarım yani. Gerçekten çok keyif alarak oynadığım hikayelerden bir tanesidir. Binbaşı Kemal Tanaçan. Benim için bambaşka bir yer burası. Çünkü çocukluğum boyunca pilot olmak istemiştim. Ve Anadolu Kartalları filmindeki rolüm binbaşıydı Kemal Tanaçan. Ömer abi, Ömer Vargı bu rol için görüşmeye gittiğimizde pilot oynuyorsun falan filan dedi. Gerçekten ben falan pilot mu oynayacağım? Evet, pilot oynayacaksın falan. F-16'ya binebilir miyiz dedim. Zannetmiyorum canım, olmaz. Yani binebilirim, dener miyiz falan dedim. Tamam, istiyorsan deneriz falan dedi. Ve ben F-16'ya bindim. Uçtum F-16 ile, 72 dakikalık bir uçuşum var. 9G çektim. 7,2 saniye. Eksi maalesef 3 çekemedim. Eksi 2 çektim. Nasıl bir duyguydu? Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Yani kaptanımız Noyan'dı. Çift kişilik bir F-16 ile uçtum. Arkada öğrenci tarafında oturuyordum. 40 bin feet'e çıktığımızda bir savaş pilotunun yapabileceği, deneyimleyebileceği her şeyin, küçük de olsa her şeyini gösterdiler. Yani deniz üstü alçak irtifa da yaptım. İşte fıçıtono da yaptık. Aklımıza gelebileceğiniz güzel hareketlerin hepsini yaptık. Çok güzel anılarımın olduğu, hala pilot olabilir diye verdikleri belgenin durduğu ve bir saat, yani more than one hour F-16 peçim var. Yani bir saatten fazla uçuşumun olduğunu gösteren bir peçim de vardır. Ve oradan da topladığım hala bir 100-150 tane peçim durur. Kostümü de hala saklarım. Çöp Adam, Tamer, senaryoda mükemmel, dijitale çeksek harika olabilecek ama maalesef ana akıma çektiğimiz için hakkını veremediğimizi düşündüğüm bir projedir. Yine de orada çalıştığım arkadaşlarımla olmaktan çok memnundum. Oruç Reis, Barbaros. ee, Oruç Reis dediğimde aslında Oruç Reis için hazırlandığım yaklaşık 6 aylık süreç gözümün önüne geliyor. Oruç Reis bir yani denizci olduğu için ve üzerinde çok az kıyafet olacağı için 6 aylık bildiğiniz çok ağır bir jim sezonuna girdim. Küçük de destekler aldığım bir dönemdir. Doktor kontrolleriyle ve o kadar iri olmanın çok zor bir şey olduğunu fark ettiğim, 86 kiloyu hayatımda ilk defa gördüğüm, kollarımı kapatamadığım ama Türkiye'de denizle ilgili çekilmiş ender ve çok da aslında benim için özel yeri olan keyifli bir iştir benim için. Dirilişte de ama çok fitsin. Onda şey değil misin? Dirilişte tabii kıyafetlerim vardı üzerimde. O yüzden çok iri görünüyordum. Çok kalın kıyafetlerdi onlar. Ama Oruç Reis'te öyle bir şansım yoktu. İri olmak zorundaydım. Çünkü üzerinde yani denizci adamlar olduğu için sadece çok ince kıyafetler vardı. İri olmak durumundaydım. O yüzden bu iş için 6 kilo kas aldım. Dünya varmış. Son yaptığım işlerden bir tanesi. Güzel bir hikaye. İşte dünyanın sonu gelse ve işte dünyanın sonunda insanlar bir yere kapatılmak zorunda kalsalar nasıl durumlarla karşılaşırlar? Bunu biraz komik taraflarıyla da ele alıp benim kendi adıma bir tür denememdir. Kendi adıma memnunum. Başardığımızı düşünüyorum o tür denemesini. Sen Keyifli bir bazı işti. filmlerinde yapımcılık yapıyorsun değil mi? Yapıyorum. Bazı filmlere ortak oluyorum. Bazen kendimiz yapıyoruz. Şimdi Dubai'de de bir yapım şirketi kurdum. Orada da bir şeylere başlıyorum. İlk defa 24-25 yaşlarında bir filme, ya bir kısa filme yapımcı olmuştum. Makedonya'da çekeceğimiz bir filmdi. Ben Makedonya'ya giderken bana bir tekst verdiler. Meğer Sırpçaymış o tekst. Bosna'ya gittiğimizde dediler ki bu tekst olmaz. Neden falan? Dediler ki bu tekst Sırpça. Peki yani Bosnaca'ya çevirin. Bir geldi tekst, benim ezberlemem mümkün değil. Bayağı bambaşka bir tekst geldi. Yönetmen de o zamanlar çok değerlidir şimdi. Dedi ki abi param bitti benim, yani bir iki gündür kalıyoruz burada falan, 3 gündür çekemeyeceğiz hikayeyi. Tamam, ben yapımcısı olayım o zaman. Devlet tiyatrosundan bir arkadaş bulalım, o oynasın dedim. İlk yapımcılığım öyle bir kısa filmle başladı. Bir şekilde hala sevdiğim hikayelere ortak oluyorum ya da bir şekilde yapıyorum. Karlı bir iş mi? Asla. Benim gibi yapıyorsanız asla. Eğer büyük bir yapım şirketiyseniz mutlaka. Ama benim gibi ise genelde zararla kapatıyorsunuz. Bir de Altan, kaç dil konuşuyorsun? Çok özür dilerim, bölüyorum ama. 2 dil konuşuyorum. Türkçe ve İngilizce konuşuyorum. Çok isterdim İspanyolca konuşabilmek. Bu Duolingo diye bir şey var. Oradan hala çalışıyorum. Kaç dilde oyunculuğun var, oynadın peki? 2 dilde oynadım. Türkçe de oynadım, İngilizce de oynadım. Başka yok. Başka bir dilde oynamadım, evet.
ufak tefek kelimeler konuştum ama yani Anladım. full text oynamadım hiç. Viking, bu bir TTV Masallar Diyarı'nda bir Viking karakteri oynadım. Vikingli bir işte kralı oynadım. Çocuklarım için yaptığım, onlar izlediğinde beni farklı görsünler ve onları eğlendirebileyim diye yaptığım, çok keyif aldığım güzel bir hikayedir bu da. Çok keyif alarak oynamıştım. Tiyatro ilk göz ağrım. İki tane çok gerçekten keyifle yaptığım ve çok gururla yaptığım oyunum vardır. Bir tanesi ilk üniversiteden mezun olur olmaz geldiğimde Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina'da başrol oynama şansı elde etmiştim Kenter Tiyatrosu'nda. Rahmetli Cüneyt Türel, e, Yıldız Hoca, Yeşim Koçak, Demet Evger, Engin Hepileri inanılmaz bir kadroyla, Osman Sonat inanılmaz bir kadroyla inanılmaz bir iş yapmıştık. Mehmet Bilkiye yönetmişti. Herhalde en gurur duyduğum işlerden bir tanesidir bu hala hayatımda. Benim için ikinci okul gibiydi. Yani Kenter Tiyatrosu'nda hocayla beraber oynamak müthiş bir deneyimdi. Ondan sonra da DOT'ta Kürklü Merkür, bunu hala hatırlarlar. Türkiye'ye küçük tiyatroyu maalesef biz getirdik o oyunla birlikte. Tiyatrolar küçüldüyse biraz Kürklü Merkür sayesindedir. In Your Face akımının Türkiye'deki ilk öncüsü oyunlardan bir tanesidir. Çok sert, çok gerçekten insanın yüzüne vuran, şu anda oynasan gerçekten ortalığı ayağa kaldırabilecek çok sert bir metindir ama çok keyiflidir. Cemre Vakfı, ben uzun süredir çevreyle ilgileniyorum ve çevreyle ilgili iki tane kendi çabalarımla gerçekten yapımcılık yaparak gidip dünyanın çeşitli yerlerinde belgeseller çektim. Bir tanesi için 5 ayrı ülkeye gittim. Bir tanesi için sadece Kenya'da çektim. Ve çevreyle ilgilendiğimi tabii ki etrafta da bildikleri için Cemre Vakfı'ndan sağ olsunlar mütevelli heyetinde olmam için bir teklif geldi. Farklı disiplinlerden birçok değerli hocanın da olduğu, benim de içinde olduğum bir mütevelli heyetimiz var. Orada gençlere nasıl çevre bilincini aşılayabiliriz? Sadece çevre değil, aslında afetlerde donanımlı gençler de yetiştirmek üzerine kurulmuş. Hem çevreye duyarlı hem de afetlerde vatanına hizmet edebilecek gençler yetiştiren ve onları eğiten önemli bir kurum benim için. Belgeseller iki tane yaptım. Bir tanesi Afrika'da suya ulaşamayan toplumların sıkıntılarını göstermek için yaptığımız bir belgeseldi ama öyle çok sıkıcı olacağı için belgesel aslında büyük göçü takip ettik. Büyük göçü takip ederken bir yandan da çevredeki insanların suya ulaşımları üzerine bir hikaye yarattık. İkinci belgeselde de dezavantajlı toplumlar suya ulaşmakta zorluk çekerlerken biz modern toplumlar suyla nasıl bir ilişki içerisindeyiz? Suyumuzu koruyabiliyor muyuz? Ya da hızla mikroplastiklerle doldurup tüketiyor muyuz suyumuzu diye araştırdık. Bunun için de ilk önce İngiltere'deki bir saygın bir üniversiteye gittim ve asıl sorunun nereden kaynaklandığını öğrendikten sonra dünyanın en iyisi olan Tokyo'da, ya daha doğrusu Japonya'da Kamikatsu'ya gittik. Sıfır atık olan bir şehirdir. Yani küçük bir kasaba aslında. Sıfır atığa kadar ulaşmışlar gerçekten. Müthiş bir kasaba. Sonrasında da Türkiye'ye geldik. Biz ne yapıyoruz? Sularımıza nasıl sahip çıkacağız diye iki tane belgesel çektim. Sen de fark et ve sen de tanık ol isimli. Su kuyusu nerede? Çektiğim belgesellerden elde ettiğim gelirle ve orada çektiğim fotoğraflarla daha sonra yaptığım sergiyle su kuyuları açtırdım Afrika'nın belli yerlerinde. Bir tanesi Somali'de, diğer iki tanesi Güney Afrika'da, bir tanesi Kenya'da, diğerinin yerini tam olarak hatırlamıyorum. 5 tane su kuyumuz var. Instagram herhalde en yoğun kullandığım, en sık kullandığım sosyal mecra. Biz senden burada bir şey istesek, telefonundan seninle beraber dolaşmayı istesek yapabilir miyiz acaba? Yapalım. Okur musun hayran mesajlarını gelenleri? Vaktin oluyor mu? Ben o tarafa hiç bakmıyorum. Yani çünkü gerçekten çok uzun bir şey. Orada da birine bakıp diğerine bakmazsan o da bir garip bir durum. Hepsine bakmam mümkün değil. O yüzden şu anda yıllar sonra sizin için Evet, bu bakıyorum. En son I Love You from Brazil. harika. Peki, teşekkür ederiz. Gözlerim de görmüyor fark ettiğin gibi. Verelim mi Gözlüklerim de gözlük? yanımda yok yani, evet. E, Sen dünyanın en iyi insanısın. Tanrı seni korusun. Neden mesajlarıma cevap vermiyorsun? Özür diliyorum. Ee,
You are very handsome. Miss you a lot Ertuğrul. Sir, stay blessed. Teşekkür ederim. Ne mutlu olurlar okuyorum falan diye. Yine Ay, Brezilya'dan bir hayran 23 Nisan'ı kutladığım bir şeyimin altına yazmış. çok Gibi sık gibi. çok sık paylaşım yapmıyorsun değil mi? Hola o Brasil'de admira. Yine bir Brezilya'dan. Brezilyalılardan gidiyoruz bugün. Çok sık paylaşım yapmıyorum. Ya öyle yaşayamıyorum açıkçası ama yapmazsan da olmuyor. İnsanlar seni bir şekilde görmek istiyorlar. Bir şekilde seni takip etmek istiyorlar. Haftada bir yapmaya çalışıyordum bir zamanlar ama onu tutturmak çok zor. Olmuyor bir şekilde. O bir bakıyorum 2 hafta geçmiş. 2 hafta olmuş oluyorum. Ama artık şeye alıştım, o story kullanmaya alıştım. Hani gittiğim bir yere en azından o çekme hikayesine alıştım. Twitter yani ilk dönemlerinde biraz heyecan vericiydi ama artık çok da bir heyecanı kalmadı benim için. YouTube herhalde en çok kullandığım mecralardan bir tanesi. Bu Instagram'dan daha fazla kullanıyorum. Çok fazla şey izliyorum burada. Özellikle yeni bir şeye merak saldıysam burada daha önce o işi başarmış adamları izliyorum. Pandemi zamanında YouTube'dan izleyerek 3 metrekarelik ahşaptan bir ev yaptım oğlumla beraber. Senin bir sürü hobin de var değil mi? Çok. Biraz onları anlatır mısın? Son zamanlardaki hobilerimden bir tanesi marangozluk. Bayılıyorum. Çok güzel vakit geçiriyorum marangozlukla. Bazen oyuyorum. İşte pandemiyle başladı aslında o süreç. Oğlum bir bahçeye şey istiyordu. Ağaç ev istiyordu. Ben de beraber yapalım zaten pandemi bir yere gitmiyoruz dedim. Malzemeleri aldım. YouTube'dan nasıl yapılır onu izledim. Öyle başladım. Sonra hayran oldum o işe. İnsanın gerçekten aklını çok güzel dağıtıyor. Şimdi bir ahşap kızılderili kanosu yapmak istiyorum. Şu andaki hayalim o. Daha başlamadım ama başlayacağım. Şimdi oğlum bir köpeğe kulübe istedi. Onu yapacağız beraber. Kitesurf en büyük zevklerinden bir tanesi. Herhalde Türkiye'nin en eski kayıtçılarından bir tanesiyim. Biz başladığımız zamanlar kayıt 2 ipliydi falan döneminden beri kayıt yapıyorum gerçekten. 25-26 senedir kayıt yapıyorum. Favori mekanın ne kitesurf için? Akyaka tabii ki çok güzel bir yer ama ben Çeşme'de öğrendim. Pırlanta plajında öğrendim. Ama sürekli rüzgar, daimi rüzgar, kesilmeyen rüzgar diyorsan Sicilya ve Paros. Onun dışında fotoğraf çekmek zaten en büyük hobilerimden bir tanesi. Kar motoru gerçekten çok zevk aldığım ve hani her yıl kışın gelmesini beklediğim ve motosiklet bunların ikisi kendimi çok sağalttığım özellikle motosiklet. Oraya gittiğimde gerçekten o motora çıktığım zaman benim için başka bir keyif. O ATV mi diyorlardı dört tekerli motorlara değil Dört mi? tekerlekli motosiklet kullanmıyorum. Ama ben İstanbul'da görüyordum seni zamanında. Ön 2 tekerlek, arka tek tekerlek bir tane scooter'ım vardı eskiden. Hatırlıyorum. Onu Aynen. hatırlıyorum. Ondan vardı bir tane. Hayatımda hiç motordan düşmemiştim. Ondan 3 kere düştüm. Bir Gerçekten daha da 2 tekerlek dışında başka hiçbir şey bilmedim. Hala 2 tekerleklerle düşmedim Allah'a şükür. Çok dengesiz bir motor. Asla tavsiye etmiyorum. süper. Yani daha var da artık yeterli diye Yeterli. tahmin ediyorum. Spotify. Bir kayıt daha alalım lütfen. Spotify. Çok çeşitli müzik dinler misin? Dinliyorum. Evet. Burada benim şarkılarım da var. Tabii Emir'in şarkıları da var. Bu biraz böyle ortak kullandığımız bir şey. Benim sevdiğim son zamanlarda dinlediğim Better Than Ever, Paris, The Door, Lonely, Bad Dreams, Conosciame No One. Evet. Böyle bir Emir ne albümüm var. dinliyormuş? Funk dinliyor. Hayatım boyunca dinlemediğim bir müzik dinliyor. Herhalde gençler arasında çok böyle yaygın bir şey funk. Alara. Alara, Alara Emir gibi değil tabii ki. O bir kız çocuğu. O funklarda falan pek işi yok. O benim dinlediğim şeyleri seviyor. Piyano çalıyor Alara. O yüzden klasik müzik seviyor Alara. Herhalde en sevdiği Vivaldi Dört Mevsim'dir. Gerçekten. Daha henüz çalmak için erken ona ama beraber e, en çok dinlediğimiz parça Alara'yla Vivaldi Dört Mevsim. Sen onların sosyal medyaya girmesine çok izin vermiyorsun. Kendi telefon üzerinden mi yardımcı oluyorsun? Spotify, Instagram ve benzeri şeylerde. Evet. Yani yüzlerini de paylaşmıyorum ben çocuklarımın. Sosyal medyayla ilişkileri olsun da istemiyorum. Emir'in sosyal medya hesabı var. Çok ısrar etti bana. Bana bir sosyal medya hesabı açar mısın? Kullanmayacağım. Sadece şimdiden bir şeyler koy ben büyüdüğümde görürüm diye. Sadece sporlarını paylaşıyor. İşte motosiklete biniyor, kayak yapıyor. Öyle şeylerini paylaşıyor sürekli.
Baba birazcık koy, birazcık havalı olduğum sahneler de gözüksün diyor. Peki falan diyorum. Ama kendisi girmiyor tabii ki sosyal medyaya. Stalk. Stalklamıyorum. Yani stalklamadım şimdiye kadar. Çok doğru olmayabilir. Bazen belki çok merak ediyorsam bir şeyi. Ama Türk birilerini stalklamıyorum büyük ihtimalle. Stalk hesabın var mı? Bilmiyorum. Yok. Fotoğrafçılık. Herhalde yeteri kadar konuşmuşuzdur. Çok seviyorum. Ee, Kameralarımı da çok seviyorum. Onlarla yaşayabilirim. Her zaman yanımda bir tane olur mutlaka. Ya buradayken biraz koleksiyonlarından da bahsedersen neler var? Çünkü motorlardan bahsettik, kitesurf'ten bahsettik, fotoğraf makinelerinden bahsettik. Biraz Klasik bir arabam var. Yıllardır vazgeçemediğim 67 bir Mustang'im var. Klasik bir motosikletim var. Yıllardır vazgeçemediğim. Saat seviyorum. Ayıp olur bahsetmeyeyim o kadar ama seviyorum. Hatırı sayılır sayıda saatim var. kaç tane uçak var? Jet tarzında mı? Öyle şeylerim yok. Çok tabii öyle merakım yok. Eskiden daha fazla şeye merak salardım. Tespih koleksiyonum var. Harika. Müthiş bir tespih koleksiyonum var gerçekten. Bir de bıçak koleksiyonum var. Binicilik. Ya binici olarak nitelendiremem kendimi. Yani binicilik çok ciddi bir spor aslında. Ben binici olarak nitelendiremem kendimi ama iyi at binerim. Dirilişten evvel de ata biniyordun değil mi? Biniyordum. Yani o dirilişle öğrendiğim bir şey değildi at binme süreci. Daha küçük yaşlardan itibaren at binmiştim. Çok iyi bir atım vardı diriliş zamanında. Müthiş bir atım vardı ve 4 yıl boyunca çok güzel anılar yaşadık. Maalesef ben 4. seneyi çekerken maalesef kaybettik. 5. sene başka bir atla oynadım. Ama ya benim atım bir oyuncu kadar zekiydi gerçekten. Yani kayıt sesini biliyordu. Kayıt dediğinizde koşmaya başlıyordu. Ve ben her zaman prova yaptırdığım için daha öncesinde kamerayı geçtiğimiz anda da sola çekip duruyordu. Müthiş bir şey yani. Araba gibiydi Oy. gerçekten yani otomatik araba gibiydi. Müthiş bir attı ve çok güzel anılarım var onunla da gerçekten. Chris Hemsworth gerçekten iriliğine şaşırdığım, yaklaştıkça büyüyen ve yanında küçük bir çocuk gibi kaldığım arkadaşımız. Formula 1 zamanı aynı locadaydık, beraberdik. Orada tanıştırdılar bizi. Bir hatıra olsun diye de bir fotoğraf çektirdik. Çektirdiğime pişman oldum. Gerçekten yanında küçücük kaldığım bir arkadaştır kendisi. Biz o fotoğrafı gördük ve gören herkes senin boyunu araştırıyor biliyor musun? Ve Evet evet tahmin ederim. Ya ben de kendi boyumu araştıracaktım az daha. Yani ben gerçekten 1,85 olmayabilir miyim diye düşündüm. Çünkü 2 metre falan büyük ihtimalle. Yani 2 metreye yakın. yazık kadın rol arkadaşları ne yapıyor acaba değil Ve mi? benden de iri yani. Omuzları da benden iri. Yani adam büyük. Büyük yani gerçekten. Keşke çektirmeseydik. Yapıyor. Her insanın hatası oluyor. Cemcim. Oluyor yani. Ertuğrul Gazi büstü. Evet, benim yüzümle bir Ertuğrul Gazi büstü yapılmıştı. Çok ulaşmak istedim o büste evimde saklayabilir miyim diye ama maalesef ulaşma şansım olmadı. Gitar çalıyor mu? Çok iyi çalıyormuş gibi yaparım anlamazsın ama asla çalmıyorum. 2 tane gitarlı filmde oynadım. İskender Paydaş o gitarlı filmde oynadıktan sonra İskender Paydaş kutlama için gittiğimizde geldi de abi falan filan ve dedi işte Altan geliyor falan dedi. Anlamadım niye beni çağırıyor sahneye. Çıktım sahneye. Altan dedi şu şarkıyı çalıyoruz hadi bakalım dedi. Abi dedim ben gitar çalmayı... Oğlum nasıl bilmiyorsun dedi orada şey yapmışsın ya o kadar dedi. Abi dedim ben orada çalıyormuş gibi yapıyorum. Ben çalmadım hiç orada gitar falan. Gerçekten mi falan. Evet abi dedim arkaya birini koy çalsın şarkıyı. Ben dedim çalıyormuş gibi yaparım falan. Allah Allah yapma ya falan. Arkaya birini koydular gerçekten. Arkada gitarist gerçekten çaldı. Ben de çalıyormuş gibi yaptım. Hiç kimse anlamadı çalmadığımı. Ama asla çalmıyorum. Var mı çaldığın enstrüman? Yan flüt biraz ve ney üflüyorum yıllardır. Yani 20-21 yaşından beri ney üflüyorum. En zevk aldığım, kendime ayırdığım en özel anlarımda da her zaman bir ney vardır. Çok severim. En sevdiği film. Çok zor bir soru bu gerçekten. Yabancı Rosencrantz and Guildenstern Are Dead diye bir film vardır. Tom Stoppart'ın Tim Roth'la Gary Oldman oynar. Klasik bir Hamlet hikayesindeki Rosencrantz ve Guildenstern'ın hikayesini izleriz. Aslında bir spin-off'tur yani. Herhalde en çok izlediğim film de odur. 8-10 kere falan seyretmişizdir. Türk filmi
Eşkıya. Eşkıya, evet. Eşkıya bir tanesi olur. Diğeri de İstanbul Kanatlarımın Altında'yla öbür asıl yine şeyin filmi. Mustafa'nın filmi yine. Okan Bayülgen'in oynadığı. Ağır Roman. Mükemmel hikayedir. O üçü herhalde Türkiye'nin en iyi filmlerindendir diye tahmin ediyorum. En sevdiği ressam Boş. Çok beğeniyorum. Şanslıydım ben resim konusunda. Babam bir Kültür ve Eğitim Vakfı'nın başındaydı. O yüzden orta birden üniversite sona kadar ben her ay resim sergisine gittim. O yüzden iyi anlarım resimden. Bakmayı da çok severim, izlemeyi de çok severim. Küçük çaplı bir resim Koleksiyon. koleksiyonum da var. Evet, onu unuttuğum şey oymuş. Güzel tablolarım vardır. Sanırım soruları bitirdik. Şu an yeşil kartlara geldi. Bu yeşil kartlar internette senin hakkında merak edilenler değil. Yapay zekanın senin için hazırladığı sorular. Bakalım neler sormuşlar. Ertuğrul Gazi ile gelen küresel kahraman imajının sanatsal özgürlüğünü kısıtlamasından endişe ediyor musun? Bu güçlü etiketin gölgesinde farklı rollere olan açlığını ve kendi gerçekliğini nasıl koruyorsun? Özgürlüğüm Diriliş Ertuğrul'la birlikte kısıtlanmadı. 21 yaşından beri aslında özgürlüğüm kısıtlanmış bir şekilde yaşıyorum. Aksine küresel olarak bir kahraman imajı dünyanın birçok farklı yerinden insanların seni sevmesi tabii ki insanı gururlandırıyor. Gölgesinde olduğunu düşünmüyorum bunun. O yüzden farklı rollere açlığımı nasıl gideriyorum? Farklı roller oynayarak gideriyorum. Yani Diriliş Ertuğrul'dan sonra birçok farklı rol oynadım. Onu gençliğimden beri dikkat ediyorum. Bir önce oynadığım rolle bir sonra oynadığım rolün birbirine benzememesine yıllardır dikkat ediyorum. Hala da dikkat etmeye devam ediyorum. O yüzden farklı denemeler yapıyorum. Janra deniyorum. Farklı bir rol deniyorum. Bazen çok ağır bir şey deniyorum. Bazen komedi deniyorum. Denemeye devam ediyorum. Her Ha, seferinde de öğreniyorum. Kariyerinizin bu noktasında geriye dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım dediğiniz projelerle gelecekte mutlaka iz bırakmalıyım dediğiniz alanlar arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Sizin için asıl başarı kriteri zamanla nasıl evrildi? Yani geriye dönüp bakıp da neden bu işi yaptım dediğim bir işim yok. O yüzden her yaptığım işimden memnunum. Gelecekte mutlaka iz bırakmalıyım dediğim şeyleri de geçmişte yaptım aslında. Belgeselleri onun için yaptım. Gençlere biraz örnek olabilir miyiz? Onlar da belki bu konuları biraz daha açarlar ve bu konuyla ilgili daha fazla şey söylerler diye. O yüzden mutlaka iz bırakmalıyım diye bir noktada değilim şu anda. Zaten yapmak istiyorsam yapıyorum ve o iz bırakacaksa bir şekilde iz bırakıyor. Bir şeyleri mutlaka yapmalıyım diye yapmıyorum. Hissediyorsam yapıyorum, hissetmiyorsam yapmıyorum. Doğa fotoğrafçılığı ve yaşam belgeselleriyle yakından ilgilendiğinizi biliyoruz. Kameranın arkasında sadece bir gözlemci olduğunuz o anlarda oyunculuktaki göz önünde olma halinden farklı olarak kendinize dair neler keşfettiniz? Bir kere sabırlı olduğumu keşfettim. Çünkü vahşi doğa fotoğrafçılığında sabırlı olmak zorundasınız. O hayvanın doğru açısını yakalamak için uzun saatler orada beklemek zorundasınız. Sabırlıymışım ben. O aslan bana bakacak diye saatlerce o aslanı bekledim. Ya da o leoparı bulacağım diye günlerce ormanların derinliklerine dolaştım. Hep doğayla iyi bir ilişkim vardı ama vahşi doğa fotoğrafçılıktan sonra doğaya daha çok bağlandım diyebilirim. harika. Şimdi sanırım yapay zeka sorularını bitirdik. Bu kırmızı kartlarda senin hakkında yapılan yorumlar var. Bunlara cevap vermek istersin diye düşünüyoruz. Eğer yorumu söyleyen insanların isimlerini de önden söylersen çok seviniriz. Babylon Blue, açıklanan son verilere göre bakınız WTF, 48 milyon dolar serveti varmış. Anlık kura göre 2 milyar 133 milyon 120 bin TL ediyor. Şu yorum beni benden almıştır. Abi Ertuğrul Gazi bu kadar zengin değildi. Ha 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 ha. Yani Ertuğrul Gazi'nin serveti hakkında en ufak bir fikrim yok diyebilirim bununla ilgili. Super Mike, gerçekten düz mü yoksa yan mı yattığı merak edilen oyuncudur. Bekar dönemimde daha enlemesine yattığım doğrudur. Ama ondan sonrasında evlendikten sonra yatağın daha küçük bir kısmı kalmaya başladı. İki çocuğum da olduktan sonra artık yatağın en küçük kısmında yatan, tam olarak düz yatan bir adam haline geldim. Çünkü artık çocuklarımla birlikte yatağın en küçük kısmı bana kalıyor. Teknik sorunlu, oyunculuk kariyerini at üzerinde tamamlaması muhtemel oyuncu. Modern çağa gelene kadar emekli olur kanaatindeyim. Ee, evet, ara dönemleri de oynamak zorunda kalsaydım büyük ihtimalle emekli olurdum ama hızlı bir geçişle sadece araya bir Oruç Reis koyarak o dönemi hızlı atladım. Şu anda günümüze gelmiş durumdayım.
William Peter Blatty. Soyadı kanunu çıktığında yaşanan travmalara bir örnek teşkil eder. Seni tebrik ediyorum arkadaşım. Seni tebrik ediyorum. Dedem muhtarla küsmüş biliyor musun? Soyadı kanunu çıktığında. Ben onun ayağına gitmem demiş. Gitmemiş soyadını almaya. Muhtar da madem ayağıma gelmiyor düz yatan o zaman demiş. Ve bütün sülalemiz düz yatan adıyla devam ediyor efendim. Little Ivy, Türkiye'deki tüm reklamları seslendirmesi için gönderilmiş bir uzaylıdır kendisi. Bir dönem evet, bir dönem gerçekten çok fazla dublaj yapıyordum ve o dönemde bu eleştiriyi çok alıyordum. Abi bunda mı sen seslendirdin? Oluyordu gerçekten. Şu anda o kadar çok yapmıyorum. Çubu bikle kibi bok. Peki. Puhahaha diye gülmese iyi adam aslında. Evet, gerçekten kendimi kontrol edemediğim zamanlarda böyle gülüyor olabilirim. Kabul ediyorum bunu. Ya Ve bitti. bitirdik galiba ya. İnanılmaz. Altan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Umuyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.